Çok mu aşağıdayım? Sanki bir tık aşağıda kaldım. Sanki boyum bir tık kısa görünüyor. Daha doğrusu kısa olduğu belli oluyor. Kısa görünmüyor. Çünkü zaten kısa. Selam herkese. Çok uzunca bir süre sonra geri döndüm. Geri döndüm derken sohbet videosuna geri döndüm efendim. Biliyorsunuz ki onun dışında her gün zaten kanala video geliyor. O kadar uzun zamandır sohbet videosu çekmemişim ki, neredeyse bir yıldır. Her şey çok garip hissettiriyor. 2 ay daha bekleseydim 1 yıl ara vermiş olacaktım ve bu kadar ara verdiğimi ben de bilmiyordum. Çok fazla şey oldu. Çok fazla şey birikti. Sürekli çekeceğim dedim, bir türlü çekemedim çünkü tepki videoları çok fazla vaktimi alıyor. Biliyorsunuz ki azalttım artık tepki videolarını. Daha da azaltacağım ve bunlara geri döneceğim inşallah. Hep böyle diyorum, yapamıyorum ama bu sefer kararlıyım. Bu sefer somut adımlar da atıyorum ve yapacağım. Ve bunu deyip şu an tepki videosundan gelmem. Tepki videosunu diğer odada çektim. Bilgisayarın başında. Sonra her şeyi buraya getirdim. Burada bir setup kurdum ve şimdi sohbet videosu çekiyorum. O kadar zor oluyor ki. İzlerken hiç böyle zorlanıyormuşum gibi gelmiyor size. Oturuyorsun, konuşuyorsun gibi oluyor. Ama arka planda o kadar uğraşıyorum ki bilemezsiniz. Sizden de aldığım konuları, benim de zaten aklımda konular vardı. Bazılarının üzerinden asırlar geçti. Birçok konuyu eledim. Daha güncel şeyleri almaya çalıştım ama önemli olan ve bizim konuşmadığımız eski konular da vardı. Onlara da ayar vereceğim. Sizin de tabii ki desteklemeniz lazım. Ay, sesim de kalmadı bu arada. Bütün sesimi tepki videolarında harcamışım. Asıl konuşmam gereken videoda sesim yok. Nasılsınız görüşmeyle? Sohbet etmiyoruz bayağıdır. Tepki videolarında sadece o konuyu konuşuyoruz ve karşılıklı konuşacak çok bir şeyimiz olmuyor. Sizinle sohbet etmeyi özledim. Bu arada zaten canlı yayın falan gibi bir şey de yapmıyorum. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Bu videoyu da özlemişsinizdir. Umarım izlersiniz. Türkiye konserleriyle başlayacağım. ATEEZ, Monsta X, P1 Harmony, Sumi ve Inobi diye mi okunuyor nasıl bilmiyorum. Bizim için çok önemli bir konu. O yüzden bununla başlıyorum. Aslında daha güncel bir mesele daha vardı. Ama ülkemiz için çok önemli bir şey bu. O yüzden bununla başlamak istedim. Biliyorsunuz ATEEZ hakkında zaten bir video paylaşmıştım. ATEEZ konserine gidiyorum. Şükür. Şükür ya Rabbim. Gerçekten ne kadar şükretsem azdır. Eski videolarımda hep demişim. Keşke gelseler, keşke gidebilsem falan. Şimdi böyle bileti aldım. Her şey kesin. Tabii Allah bilir de yine de kesin ya her şey. Böyle bir şey oluyor. Eski videolara bakıyorum. Duygulanıyorum. Diyorum ki ah, gerçekten yani nasıl kalpten geçirdiysem gerçek oldu, gidiyorum. Bu benim ilk K-pop konserim olacak. Daha önce ülkemize gelen ünlüler olmuştu. Soloistler de olmuştu, gruplar da olmuştu. Ama ben gitmedim çünkü ben Bursa'da yaşıyorum biliyorsunuz. Şehir dışından gitmek çok daha zor. Günübirlik gidemem, kalmam lazım. Kalacak yer ayarlamak lazım. Hem çok masraflı oluyor. Giderken tek başıma gidemem. Birisinin yanımda olması lazım. Tek başıma ne yapacağım konserde? Benim çevremde bunu da her zaman söylüyorum. K-pop dinleyen kimse yok. Kimsenin ilgisini çekmiyor ki gelen kişileri de ben çok yakından takip etmiyordum. O yüzden de çok özenmemiştim bu zamana kadar. Ben az takip ediyorsam benim çevremdekileri düşünün. Onlar hiçten bilmiyorlar. Bilmedikleri için gitmek de istemiyorlar. Tek başıma da ben ne yapacağım? Başka bir şehir. Kalkacaksın, gideceksin. Eğlenemezsin de. Konserde de eğlenceli olmaz. Gittiğimde bir şeyler çekmem lazım. İçerik üretmem lazım. Kim çekecek beni? Her şeyi böyle selfie gibi çekemem. Kendimi en iyisine saklamışım gibi oldu. ATEEZ'de zirvede bir açılış yapacağım. ATEEZ en sevdiğim gruplardan birisi biliyorsunuz. Çok hevesliyim. Çok da mutluyum. Yani dinlemediğim kişiler gelince de ben mutlu oluyorum. Çünkü ülkemizde böyle konserler yapılabiliyor olması güzel bir şey. Bizi de tanıyıp buraya gelmeleri güzel bir şey. Diğer grupların da önü açılmış oluyor. Hem de dinleyen kişiler için seviniyorum. O yüzden de gidemezsem de gelmelerinden mutluluk duyarım. Umarım ATEEZ buraya gelir. Burada bizden çok memnun kalır. Sonra Stray Kids'le sohbet ederken derler ki biz Türkiye'ye gittik, çok güzeldi, kesinlikle tavsiye ediyoruz, siz de gidin falan derler. Onlar da özenirler ve gelirler. Benim kurduğum hayaller. Bir de dün gece rüyamda ne gördüm? Sohbete geçemedim. K-pop. Bu da K-pop sohbeti. Yani illa magazin konuşmak zorunda değiliz. Dün gece rüyamda şunu gördüm. Konsere gitmişim. ATEEZ konseri. Ve böyle bir yerde. Diğer idoller falan da var. Çok küçük böyle prova gibi bir şey sanki. Bir tören gibi bir şey varmış ama böyle hani herkes var. Blackpink falan da var yani. Törenlere şimdi çok katılmayan kimseler falan da var. ATEEZ var sahnede. Ben oraya gidiyorum, ATEEZ'i görüyorum. Diyorum, diyorum benim işte video çekmem lazım. Aklımda şimdi video fikirleri var benim konserde yapacak. Onlar geliyor aklıma. Diyorum ki ben şunları yapacaktım, çekmeyi unuttum falan. Hemen böyle çekmeye çalışıyorum falan.
Sonra orada Blackpink'in oturduğunu görüyorum. Şey diyorum, ya of bu kızlar gerçekten de çok güzellermiş falan diye onlara bakıyorum. Onları çekmeye çalışıyorum falan. Sonra ATEEZ sahneden iniyor. Ben böyle bir yere giderken karşılaşıyorum sanırım onlarla. Yani onlar kulis gibi bir yere gidiyorlar. Ben de oradan geçerken mi karşılaşıyorum? Bir şey oluyor yani. Onların yanına gitmiyorum galiba. Selam veriyorum onları görünce. Hello falan bir şey diyorum. Sonra Bison Bey beni görüyor ve direkt sarılıyor bana. Ne alaka bilmiyorum. Görüyor beni, direkt sarılıyor. Ben şaşırıyorum zaten rüyada. Böyle bir şey oluyorum. Nasıl yani falan, hani niye sarıldık şimdi falan oluyorum. Çok sıcak karşılıyor ve rüyadan sonra çocuğu daha fazla sevmeye başladım. Diyorum ki ne güzel sarılıyor, hemen fotoğraf çekmeyin. Hemen bir taraftan telefonumu alıyorum, böyle açmaya çalışıyorum kilidini ki video çekeyim, fotoğrafı çekeyim o sarılırken falan. Bir beceremiyorum, böyle bir telaşlanıyorum falan. Sonra açıyorum. Sonra çocuk da açtığımı fark ediyor. Yani çekeceğimi fark ediyor. Poz veriyor, böyle selfie falan çekiyorum bize. Sonra ne oluyor biliyor musun? Sonra çok asıl cringe yer geliyor. Mutlu oluyorum kendi içimde. Hem zaten bias'ım hem de hani niye böyle yakın davrandı bu kadar, yani bu derece hiç tanımıyor etmiyor. Sadece bir selam verdim. Şey diyorum, sonra sarılıyor falan ya. Sen benim bu arada bias mısın biliyor musun falan diye onu da söylüyorum. Sonra şey yapıyor. Beni tutuyor. Stray Kids de oradaymış. Beni Chen'le tanıştırmaya getiriyor. ATEEZ rüyasında bile arada bir yere Chen'i sokuşturmayı başarmışım. Bison beni diğer Bison'la tanıştırmaya götürüyor. Sonra oturuyorum bir yerde. Ne kadar uzun bir rüya. Tekrar konser devam ediyor. Bu sefer Stray Kids sahneye çıkmış. Konseri izliyorum. Video falan çekiyorum herhalde gene. Konserin tadını çıkartıyoruz. Bir şey oluyor. Chen orada bir şey soruyor. Bana veriyorlar mikrofonu. Böyle seyirciyle etkileşimli bir şeymiş. Bir şey soruyor. Sorunun cevabını benden istiyorlar falan. Ben de telaşlanıyorum. Böyle binlerce insan var. Herkes bana bakıyor falan. Böyle bir rüyaydı. Dediğim gibi konserler için heyecanlıyım. Gideceğim. Gittiğimde kalacağım. Konserden önce de çekmek istediğim konsere hazırlık süreciyle alakalı videolar var. Aslında şu anda da yapabilirim ama daha henüz vakit var diye erkenden paylaşmayayım, erkenden çekmeyeyim diyorum. Daha konser belli oldu. Ben direkt böyle şey yapmaya başladım. ATEEZ konser kıyafetleri araştırmaya başladım. Daha şeydi, hani bilet alıp almadığım belli değildi. Daha biletler açılmamıştı. Allah şükür alabildim. Tribündeyim bu arada. Tribünde olanlar varsa aşağıya yorum bırakabilir. Belki orada denk geliriz. Şimdiden aklımda bir şeyler var. Böyle biraz konsept yapmak istiyorum ama Ağustos'un sıcağı o beni birazcık korkutuyor. Çünkü aklımdaki konseptler biraz daha böyle şey. Siyah falan giymek istiyorum. Ve benim için çok zor olacak. Dediğim gibi başka bir şehre gideceğim falan filan. Bilmiyorum. Aklımda bir şeyler var. Onları da beraber yapacağız. Birlikte hazırlanacağız. Oraya gittiğimde de elimden geldiğince video çekmeye ve yayınlamaya çalışacağım. Merak etmeyin. Çünkü gideceğimi söylediğim andan itibaren herkes vlog istedi. Herkes konseri çekmemi istedi falan. Elimden geldiğince çekeceğim. Ne kadar görebilirim, ne kadar yakında olurum bilmiyorum. Ama çekmeye çalışacağım. Konsere gidip geldikten sonra tabii bunun üzerine tekrar konuşurum. Nasıldı, organizasyon nasıldı, çocuklar nasıldı falan, bunları da zamanı gelince konuşuruz. Sen de Moonlight ailesinin parçası olmak için abone ol ve bildirimleri aç. İkinci konu aklımda Met Gala tabii ki. Bu sefer Met Gala'ya Blackpink kızlarının 4'ü de katıldı. Benim için en önemli kısmı buydu. Diğer kızlar katılmıştı daha önceden ama Jisoo ilk defa katıldı. Grupça ilk defa Met Gala'ya katılmış oldular. Onun dışında idollerden başka kimler katıldı net bilmiyorum. Karina katıldı, Ningning katıldı. Başka idol var mıydı hatırlamıyorum. Hadi önce aespa'dan başlayalım. Karina'dan başlıyorum. Ben Karina'yı hiç beğenmedim öncelikle. Bu arada Met Gala'nın olayı zaten her sene biliyorsunuz ki bir tema oluyor ve o tema çerçevesinde giyinmek gerekiyor. Karina herhangi bir şeye gönderme yapıyor mu bilmiyorum. Güzel görünüyor. Kızların hepsi için bu arada bunu söyleyeceğim. Hepsi güzel görünüyor. Hepsi zaten güzel kızlar. Ama kıyafet olarak çok bayılmadım. İçindeki bir tık böyle şey gibi, eski tarz bir gelinlik gibi geldi bana. Met Gala gibi bir yerde daha güzel olabilirdi. Karina bence çok güzel bir kız. Birçok şeyi de taşıyabilir. Ama verilen elbise biraz bana şey gibi geldi. Sanki daha ileriki yaşlardaki birilerinin giyebileceği bir kıyafet gibi geldi. Çok genç işi gelmedi bana. Kendisi güzel görünüyor ama kıyafet çok benim tarzım değil. Ayakkabılarını göremiyorum. Bu kıyafetin üstüne aldığı şey olmadanki halini de görmüştüm. Öyle sanki daha zarif, daha güzeldi. Çantayı da beğenmedim. Tırnakları güzel. Saçı makyajı da güzel aslında ama Met Gala mıdır bilemiyorum. Ningning'e bakalım. Daha iyi. Göz dolduruyor gibi. Daha bir şeyler. Yine kıyafeti beğendin mi derseniz hiç beğenmedim. Saçını da beğenmedim. Makyajı da fena değil. Yani bir tık abartılı oluşu hoşuma gitti. Ama kıyafet olarak güzelliğine bakacaksam kıyafetin, Karina'nın kıyafeti daha güzel. Ben onu giymeyi daha çok isterdim buna oranla. Ama en azından abartı,
Yine herhangi bir şeye gönderme var mı sanat olarak bilmiyorum. Ben Ning Ning'i bu şekilde istemezdim. Bir hali vardı. O ne çekimiydi hatırlamıyorum. Kırmızı giyindiği bir kıyafeti vardı. Burada saçı, makyajı, kıyafeti, her şeyi mükemmel. Bu tarz bir kıyafetle gelmiş olsaydı bence yakar geçerdi. Çok yakışmış çünkü. Ben böyle bir şeyi hayal ederdim. Rose ile devam edelim. Daha önce bunu Rose için söylemiştim. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Rose'nin tarzı bana hitap ediyor. Çünkü sade ve ben sade şeyleri genel olarak severim. Güzel görünüyor mu? Bence çok güzel görünüyor. Ama gına geldi. Saçı, makyajı, kıyafeti bence her şeyle çok güzel. Sürekli aynı. YSL'in suçu mudur bu bilmiyorum çünkü markanın da çizgisi bu yönde. Ama YSL'in giydirdiği başka ünlüler de vardı Met Gala'da. Onlar bu kadar sade değillerdi. Rose mi bunu istiyor bilmiyorum. Hiç şaşırtmadı yani. Wow olmadım. Rose'yi artık herhangi bir kırmızı halıda zaten merak da etmiyorum. Bilmiyorum sizin için de öyle mi? Hep aynı çizgide ilerliyor. Kendi tarzının olması tabii ki güzel bir şey. Ama sıkıcı bence. Ya biraz daha farklı bir şeyler yapsa taşıyabilir diye düşünüyorum. Çünkü saçını da hep aynı görüyoruz. Makyajını da hep aynı görüyoruz. Kıyafetleri de hep benzer görüyoruz. Renk bile hep siyah zaten. Kötü değil. Yani bakıyorum saçını da beğendim, makyajını da beğendim, takısını da beğendim, elbiseyi de beğendim, ayakkabıyı da beğendim. Tek tek baktım her şeyi beğendim. Hiçbir çirkin değil. Ama totalde sıkıcı buldum. Yani Met gibi bir yerde yine dediğim gibi burada da aynı şeyi söyleyeceğim. Herhangi bir şey gönderme varsa bilmiyorum. Kuş gibi bir şey var belinde. Kötü mü? Değil. Met için yeterli mi? Değil yani. Sen koskoca Rose'sin artık. Bir abla değişik bir şey yap. Jennie'ye şaşırdım. Çünkü bu elbise ve bu tarz sadece elbise de değil. Bakın burada mesela işte Rose'den de böyle şeyler bekliyorum. Saçı farklı, makyajı çok farklı. Çok Jennie gibi hissettirmedi. İnsanların da çoğu beğenmedi gördüğüm kadarıyla. Jennie gibi hissetmedim. Konseptle ne gibi bir bağlantısı var onu da bilmiyorum. Beğendim. Yani farklı oluşunu sevdim ve bana bir tık Euphoria Maddie vibe'ı verdi. Siz de öyle düşündünüz mü bilmiyorum. Ben şu an o diziyi izlediğim için böyle geliyor. Makyajı falan sanki Euphoria'dan çıkma gibi. Çok Jennie gibi hissettirmedi dediğim gibi. Kendi tarzının dışında gibi geldi bana. Kötü de bulmadım. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Takı olarak belki ya da hani Lisa'nın yaptığı gibi bir aksesuarımsı bir şeyler olabilirdi. Bir tık böyle şey gibi hani düğüne gidiyor gibi. Vücuduna yakışmış bence. Met olduğu için bir şeyler daha eklenebilirdi. Deniz kızı vibe'ı vermeye çalışmışlar. Veriyor da bence. Elbisenin kuyruğu olabilirdi. Biraz daha deniz kızı gibi olabilirdi. Ya da ne bileyim kollarında falan da bir şeyler olabilirdi. Gene pul gibi. Biraz daha deniz kızı olabilirdi. Saç da biraz daha hani deniz kızı vibe'ında olabilirdi. Çok büyük isimler ve Met çok önemli bir yer. Niye daha iyi yapılmıyor bilmiyorum. Jisoo'ya geçiyorum. Jisoo'ya bayıldım. Jisoo'yu gördüm ve gerçekten wow dedim. Kendi çizgisinin dışında mı? Hayır. Yine hangi tabloya ya da hangi sanata gönderme var bilmiyorum. Tam böyle şey hani flower gerçekten. Tam çiçek. Zaten kendi solosu da o yöndeydi. Çok güzel geldi gözüme. Jisoo gibi hissettiriyor. Farklı bir tarz olduğunu düşünmüyorum. Jisoo'dan çok uzak bir tarz olduğunu düşünmüyorum. Ama görünüş çok hoşuma gitti. Yani onun o güzelliğini çok ortaya çıkarmışlar gibi geldi. Sadece kıyafet değil, makyajını, saçını da çok beğendim. Gözleri harika görünüyor. Kirpikleri falan çok güzel görünüyor. Saçının şu yandan ayırmışlar ya. Çok güzel. Elbise arkadan da çok güzel görünüyor. Saçının aksesuarıyla boynundaki kolye arkada 2 tane çiçek oluyor. Çok tatlı bence. Sırt dekoltesi çok güzel. Yırtmacından çok hoşlanmadım. Ayakkabıyı da çok beğenmedim. Ama zaten fazla görünmüyor. Bence yırtmaç olmasaydı Jennie'nin elbisesi gibi inseydi daha güzel olabilirdi. Ama şu arkadaki şey de güzel. Belinden geçen bir kuşak gibi bir şey var ya, o da çok güzel. Genel olarak ben Jisoo'yu çok beğendim. Ve bence ilk kez katılmasına rağmen Rose'den daha çok risk almış gibi düşünüyorum. Tam da Dior bu arada. Bence Dior'u da güzel yansıtan bir kıyafet. Ve geçiyoruz Lisa'ya. Lisa'yı sona bıraktım çünkü bence değil herkesce yani en yaratıcı kıyafet Lisa'nınkiydi. Lisa'nın en iyi görünümü bu mudur? Değildir. En iyi görünümlerini sıralasam ilk 3'üme 5'ime koymam. Ama Met için bence uygun bir kıyafet. En azından bir şey tasarım var yani. Farklı bir şey var orada. Orijinal bir şey var. Lana Del Rey'in daha önce katıldığı, Met Gala'ya katıldığı kıyafete benzetmişler. Bildiğim kadarıyla aynı tasarımcı. O yüzden böyle bir durum var. Lisa'nın çok daha güzel giydiği kıyafetler vardı. Saç makyaj olarak da daha güzel olduğu halleri vardı bence. Ama bu da yine çok güzel bir look. Her şeyle.
Beyaz oluşu gelinliğe falan benzetmişler. Bir de kollar çıkıyor. O kollar da kendi koluymuş bu arada. 3 boyutlu yazıcıyla falan basmışlar sanırım. Kendi elinin kolunun şeyiymiş, sahtesiymiş, heykeliymiş. Ne denirse artık işte. Duvak gibi geliyor. Zaten beyaz. İnsanlar gelin vibe almışlar. Farklı bir renk de olabilirmiş ama ben beğendim. Farklı oluşunu sevdim, ilginç oluşunu sevdim, risk alışını sevdim. Konsept olarak bence totalde güzel. Geçen seneki hali daha güzeldi bence. Saçını, makyajını falan daha çok beğenmiştim orada. Ama bunun da temaya uygun oluşunu ve tasarımı çok sevdim. Sizin favoriniz hangisi oldu? Aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Şimdi yine sizden gelen şeylere devam ediyorum. Blackpink, BTS, EXO gibi geri dönüşlerin aynı yıl içinde olması tesadüf mü demişsiniz. Bu yıl biliyorsunuz ki büyük gruplar comeback yapıyorlar. Tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gruplar zaten birbirleriyle yarış halindeler. Herkes en iyisi olmaya çalışıyor. En çok dinlenilen grup olmaya çalışıyor. O yüzden birbirlerinin de ne yaptığını ekipler yakından takip ediyorlar. Hangi grup ne zaman dönüyor, ne zaman rekabet kızışıyor. Bunlara herkes hakimdir sektörde. Tabii ki bazen de denk de gelebilir yani. Askere gittiler mesela erkek gruplar için, BTS için, EXO için falan konuşursak. EXO'nun gerçi çok daha karışık durumları da var şirketsel, grup içinde falan ama denk de geldiği noktalar oluyordur. Sadece bu 3 grup için değil, diğer gruplar için de sürekli zaten çoğu grup comeback yapıyor. Elbette yani biriyle denk gelmese diğer grupla denk geliyorsun. Ne zamandır ben çekmiyorum. Jimin ve Son Daeun nasıl okunuyor bilmiyorum kadın adı. İlişkisi. Ay gündeme bomba gibi düşmüştü gerçekten. Sonradan onaylandı diye biliyorum. Başta bir dedikodu gibi çıktı. Sonradan onaylandı böyle bir ilişkinin olduğu ama geçmişte kaldığı diye biliyorum bildiğim kadarıyla. Yani gerçekten sevgililermiş bir dönem ama sonradan ayrılmışlar. Kadın durumu hortlatıyor. Eskiden çektiği şeyleri paylaşıyor. Yani o görüntüler doğruymuş. Ben en azından böyle takip ettim, böyle gördüm. Yıllar önce bitmiş. Kadın da şimdi üzerinden prim yapıyormuş gibi okudum ben. Yani açıkçası bana idollerin sevgilerinin olması çok normal geliyor. O yüzden bunu şey gibi karşılayamıyorum. Ya nasıl olur falan hani. Çok normal. Genç insanlar, zenginler, ünlüler, güzeller, yakışıklılar. Niye ilişkileri olmasın? Tabii ki vardır. Kadını tanımıyorum. Kadın idol mü, oyuncu mu yoksa herhangi bir şey değil mi onu da bilmiyorum. İlişkilerin bu kadar konuşulması garip mi? Bir taraftan değil tabii ki yani bu insanlar çok ünlü oldukları için her attıkları adım konuşuluyor. Giydikleri kıyafetten yediklerine içtiklerine kadar konuşuyoruz. Sevgilileri tabii ki konuşulur. Tuhaf bulmuyorum ama insanların idollerin üzerine bu kadar gitmesini tuhaf buluyorum. Yani neticesinde onlar da insanlar sizin benim gibi. Tabii ki onların da sevgilileri olacak. Günün birinde evlenecekler. Çolukları çocukları olacak. Normal yani. İnsanların bu şekilde eleştirmesini doğru bulmuyorum. En önemli konulardan birisine geçiyoruz. Gruptan çıkarılan üyeler. Biliyorsunuz ki Hype'da bu ara bir adet oldu. Nedir bilmiyorum, ne alakadır. Sürekli üyeler çıkıveriyor. En hype'ından başlayalım. Çok şaşırdım, çok üzüldüm haberi ilk duyduğumda ama solo olarak devam edeceğini söyledikleri için bir taraftan şey gibi düşünüyorum. Yani kendisi mi istedi acaba? Herhangi bir sıkıntısı yok grup içinde. Şirket dur yere ne istesin çocuktan ve çıkarsın diye düşünüyorum. Bir de normalde şirket bir üyeyi çıkarttığında gruptan, attığında ya da ara verdirdiğinde falan solo bir iş de çıkarmıyorlar. Ama bu durumda solo olarak devam edeceği söyleniyor ya. Şirketle arasında bir problem olsaydı solo devam etmesine izin verilmezdi. Komple atılırdı. Diğer kişilerde, birazdan konuşacağız, diğer üyelerde böyle bir durum olmadı. Solo devam etme gibi bir hak tanındığına göre şirketler arasında bir problem yok gibi düşünüyorum. Ama gruptan çıkmasına ne gerek var solo devam etmek için? Çünkü K-pop'ta zaten idoller hem grupla devam ediyorlar hem solo çıkartıyorlar. Solo yine yapılabilirdi. Grup üyeleriyle mi arasında bir şey oldu? Onu da zannetmiyorum. Bilmiyorum. Çok anlamadım. En azından solo devam edecek. Dinlemeye, görmeye devam edeceğiz. Mano'ya gelelim. Instagram ve TikTok hesaplarımı takip ederek destek olabilirsin. Mano'nun durumunda mesela ara verildi deniyor. Kontratı da bitmiş bildiğim kadarıyla yakın zamanda. Çünkü herhalde artık solo reklam anlaşmaları falan yapıyormuş. Şirketle devam ediyor olsaydı solo iş kendi başına yapamazdı. Biraz sonra onu da konuşacağız.
New Jeans için mesela öyle bir şey iddia edildi. Mano'nun durumu da bence çok garip. Çıkarıldı denmiyor. Ara verdi deniliyor. Ama çıkmış gibi. Kız da zaten hep böyle ırkçılıkla alakalı şeyleri beğendi. Irkçılığa uğradığına dair yapılan paylaşımları beğendi falan. Daniela'nın babasıyla olaylar oldu. O da garip birisi. Bilmiyorum. Çok tuhaf karşıladım. Babasının çok garip beğenileri, paylaşımları falan var. Tuhaf buldum ama bir taraftan da diyorum ki niye çıkarsınlar kızı? Çünkü Mano zaten başta torpilli gibi girdi. Böyle demek istemiyorum. Bence geliştirdi kendisini yoldayken. Gruba girdikten sonra bayağı geliştirdi kendisini. Ama en azından bize Dream Akademi'de izletilen buydu. Mano çok torpilli gibi gösterildi bize. Ve kızlar onu istemiyorlar grupta gibi gösterildi. O programı izledikten sonra zaten seyirci de biraz önyargıyla doluyor bence. Ben önce Ketsa'yı tanıdım. Kızları sevdim, dinlemeye başladım. Ondan sonra programı izledim. Yani grup kurulduktan sonra izledim. Başta ben Mano'yu çok beğenmiştim. Programı izledikten sonra böyle bir şey oldum. O zaman grupta olmamalıydı gibi düşünmeye başladım. Kıza karşı dolduruldum yani birazcık. Sonra dedim tamam neyse kız yani gruba girmiş eninde sonunda bir şekilde. Madem atacaktınız kızı niye aldınız en başında? Zaten grup üyeleri de çok yani oradaki kızlar da çok istemiyorlardı Mano'nun olmasını. En azından bize öyle yansıtıldı. Şimdi çıkarmanın mantığı nedir? Bilmiyorum. Ve geldik New Jeans olaylarına. New Jeans Adora geri döndü ama üyelerimizden birisi atıldı. Canlı yayın yaptı, duygularını açıkladı ve bu bir son değil başlangıç dedi. İnsanlar MrBeast'e New Jeans'i kurtar satın al gibi şeyler söylediler. Bu çok cringe bu arada. Çünkü adamın ne alakası var? O da hatta ne alaka falan olmuş. Bilmiyormuş başta hani New Jeans nedir, ne değildir, ne dönüyor falan. Herkes bir anda böyle şeyler yazmaya başlamış. O kısım bana çok saçma geldi. Yani New Jeans'ı kurtarmak istemeleri fanların normal ama MrBeast ne alaka onu anlamadım. Ne desem bilmiyorum. Burada da bir takım olaylar döndü. Kim haklı kim haksız her şey birbirine karıştı bence. Kızlara yazık oldu. Kızlar bence Minheci'nin peşinden gittiler ve perişan oldular. Ne oldu? Gene kaybettiler. Gene tıpış tıpış geri döndüler yani. Daha önce bu konuyu çok uzun konuştuk önceki videolarda. O yüzden baştan beri konuşmayacağım. Gruptan atılmasına üzüldüm. Sonuçta bir üye çıktı, diğerleri devam ediyor falan. Grup parçalandı, saçma sapan bir şey oldu. Ben New Jeans'in de bundan sonra çok fazla tutacağını zannetmiyorum. Yani geri dönüş yapsalar bile eskisi kadar iyi olacaklarını zannetmiyorum. İnsanların eskisi kadar ilgi göstereceğini de zannetmiyorum. Yine tabii ki belli bir seviyenin üzerine çıkarlar ama bir heves kırıldı gibi geldi. Hem kızların da hevesi kırıldı, ekibin de kırıldı. Bizim de kırıldı dinleyenler olarak. Yani kötü şekilde oldu. Hani grup comeback yapmaz. Okey beklersin 3 yıl 5 yıl gerekirse bekleriz. Bekliyoruz da yani. Diğer sevdiğimiz grupları bekledik. Ama öyle bir durum oldu ki kim haklı? Şirket mi haklı? Minhecim mi haklı? Kızlara yazık mı oluyor? Yoksa kızlar yanlış bir tercih mi yapıyorlar? Tekrar geri dönüş yaparlarsa dinlerim bir bakarım. Grup bozuldu gibi geliyor. Bana bir üye çıkınca zaten o grup eski tadı vermiyormuş gibi geliyor. Her grup için geçerli bu. Takip edesim kaçtı gibi oldu. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu dedikten sonra gözden uzak olan ama gönlümden asla uzak olmayan bir diğer üyeye geçiyoruz. Rami'ye. Rami için demişsiniz ki Rami'nin dönmemesi, Supa Dupa Love'daki kızın Rami'ye benzetilmesi. Bunları konuşmamı istemişsiniz. MV videosunda, klip videosunda konuşmuştuk aslında. Aynı şeyleri çok tekrarlamak istemiyorum. Dinlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Kızlar hala yeni albümde de 7 kişi olduklarına gönderme yapıyorlar. Ve Rami için hiçbir zaman Rami gruptan çıkarıldı ya da geri dönmeyecek gibi bir şey paylaşılmadı. Ama geleceğine dair bir şey de paylaşılmıyor. Ya da tedavisi devam ediyor, bitince gelecek falan da demiyorlar. Garip bir hal aldı. Dönmesini çok istiyorum. Neden dönmediğini de anlayamadım. Hastalığı çok ciddiydi. Anca mı tedavi ediliyor? Umarım çok zor günler geçirmiyordur. Eğer kız hala hastaysa ve biz iyileşmesini bekliyorsak, açıklama videolarından birinde YG keşke dese ki Rami de geri dönecek, biz de onu çok özledik ama iyileşemedi henüz. Hastalığının tedavisini bekliyoruz gibi bir şey dese biz de en azından ona göre beklesek ya da hiç gelmeyecekse açıklasalar. Özledim Rami'yi ya. Hastalıkla da ara vermesi çok kötü bir şey. Hem geri gelememesine üzülüyorum. Sesini de çok seviyordum Rami'nin. Hasta oluşuna da üzülüyorum. İnşallah geri döner iyileşip. Ne diyeyim ki? Klipteki kız da gönderme midir bilmiyorum. Gönderme olabilir. Jisoo'nun yeni dizisi. Bunun üzerine video çeksem mi diye düşündüm. Ama ne çekeceğimi bilemedim. İsteyenler olmuştu aslında. Ama ben bu videoya sakladım. İzledim diziyi. İzlerken de paylaştım. Instagram'da beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. İzlediğim şeyleri paylaşıyorum orada. Bence biraz yavaş açıldı ve biraz fazla bölümdü.
konuya göre. Konu güzeldi, yaratıcıydı. Ama biraz daha az bölüm olsaydı, daha kısa olsaydı bence daha güzel olabilirdi. Bazı noktalarda sıkıldığım oldu çünkü. Dizinin ilk bölümünden belliydi sonunda ne olacağı. Spoiler vermemek için çok açık konuşmuyorum. Ama şaşırtıcı bir finali yoktu yani. Baştan beri zaten az çok böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim. Ama fikir çok güzeldi. Senaryoyu beğendim. Yaratıcıydı bence. Jisoo çok güzeldi. Farklı farklı rollerde de görebiliyoruz. Yani aynı rol ama spoiler vermeden de nasıl anlatayım ki? Çok farklı böyle tarzlara giriyor, farklı giyiniyor, farklı şeyler deniyor falan ya. O benim hoşuma gitti, eğlenceliydi. Dizi güzel bir diziydi ama Jisoo'nun dizileri arasında kaçıncı sırada benim için? 3 galiba ya. Sanırım son sırada. Beğendim ama. Yani şey de sevdim. Romantik komedi oluşunu da sevdim. Bu tarz dizileri severim zaten. Eğlenceliydi genel olarak. Jisoo'nun oyunculuğu da iyiydi. Eleştirildiğini gördüm ama her şeyi eleştiriyor insanlar zaten. Bence kötü değildi. Ben seviyorum Jisoo'yu oyuncu olarak görmeyi. Bazı fanların Jen'i açık kıyafetler giyip seksi hareketler yapınca linçlemesi, kısaca kadınların linç edilmesi, aynı şeyi erkek idoller yapınca hiçbir şey demeyip övünmeleri. Bunu sadece Jennie için de söylemeye gerek yok. Genelde zaten bizim ülkemizde de böyle bence. Dünyada da böyle, Kore'de de böyle, her yerde böyle. Kadınlar bir şey yapınca insanlar daha fazla konuşuyor, daha fazla eleştiriyor, daha fazla hakaret ediyor ama belki de daha beter bir şeyi, sadece açık giyinmekten bahsetmiyorum, erkekler yaptığında o kadar çok eleştirilmiyor. Katılıyorum böyle bir şey olduğuna. Kadınlar daha çok eziliyor ve daha çok hakarete uğruyor ve daha çok zorluk yaşıyor bence. Bu biraz şey gibi, yani ataerkil toplumlar olduğumuz için Kore'de bizim gibi erkekler daha haklı görünüyor genel manasıyla. Kadınlar da bir şeyleri artık işte feminizmle birlikte kendimiz bir şeyleri yapa yapa insanları da alıştırmaya çalışıyoruz. Bu sadece dediğim gibi açık giyinmekle alakalı bir konu değil. Herhangi bir başarıda da böyledir. Yani benzer başarıya sahip iki kişi varsa karşımızda sanki erkeğin yaptığı daha büyük bir şeymiş gibi görülüyor. Vav, hani ne güzel başardı falan. Kadın aynı şeyi yapıyor. Kimse takdir etmiyor gibi bir şey. Jennie'nin de linç kültürüne kurban gittiğini zaten biliyoruz. Yani sürekli zaten linçlenen birisi. Ama şöyle düşünebiliriz. Linç de bir yerde ün getiriyor artık günümüzde. İnsanlar artık bile bile linçlenmeye çalışıyorlar ki linçle büyüyeyim. Bir taraftan Jennie'nin de işine yarıyor. Tabii ki psikolojik olarak insanı çok yıpratır. Ama linçlendiği için de daha fazla tanınıyor ve daha fazla konuşuluyor. Bir açıdan da işine geliyor. Kim en çok linç alırsa en çok da o konuşuluyor ve en çok o tanınıyor. Jennie'den devam ediyoruz. Jennie'nin Paris linci. Yolda yürüyor ve insanlar önünü kesiyorlar. Bir şeyler imzalattırmak istiyorlar. Jennie de imzalamak istemiyor ama çok bastırıyorlar. Sonra bu videolar paylaşıldı. Jennie de işte 2 tane imza veremiyor falan gibi linçlediler. Ama orada şöyle bir durum varmış. O kişiler fotokartları toplu bir şekilde imzalattırıyorlar. Mesela atıyorum 10 tane fotokart getirmiş. Hepsini imzalattırıyor Jennie'ye. Sonra onları satıyor fahiş fiyatlara. Bunu da bildikleri için, yani kendilerine imza almıyorlar. Fan oldukları için imza almıyorlar da satmak için, ticarete dökmek için imza istiyorlar. Jennie ve menajeri falan da bunu biliyorlar. O yüzden atmamaya çalışıyorlar. Ama öyle olunca da şey gibi oluyor, yani fanlarına değer vermiyor gibi algılanıyor. Oradaki insanlar gerçekten %100 fan olsalar bence de 2 tane imza atmakta sıkıntı yok yani. Ama şöyle bir durum var. İnsanlar bazen de dinlenmekte isteyebilirler. Yani satmaları zaten ayrı bir mevzu. O tamamen haklı orada Jennie. Ama onun dışında da gerçekten fan bile olsalar, bu insanlar zaten çok ünlü oldukları için gittikleri her yerde bir sürü fan var. Ve hiç rahat nefes alamıyorlar. Yani nereye gitse hep bir fan durduracak onu. Ve ona imza ver, bununla fotoğraf çekil, bununla sohbet et falan. Kendine hiç vakit ayıramamış oluyorsun. Zaten çalışıyorlar. Yani azıcık bir yarım saat, bir saat kendime vakit ayıracağım, gezeceğim, rahatlayacağım falan. Onda da imza dağıtayım. Yine çalışmış oluyorsun yani bir yerde. O konuda da yine hak veriyorum aslında. Yani fan tarafından bakınca evet, sen ayda yılda bir görüyorsun o kişiyi ve bir hatıra istiyorsun ondan. Fanlar da haklılar. Ama diğer taraftan idol tarafından bakılınca da çok ünlü birisi ve onun için sen herhangi bir fansın ve senin gibi binlerce insan var. Hangi birinizle uğraşsın? İki taraf da kısmen haklı. Eğer fan olan birisi imza istiyorsa ona yine çok kötü yaklaşamıyorum. Çünkü dediğim gibi yani ben de görsem ben de bir şey isterim Jennie'den. Çok darlamam tabii ki. Çünkü orada 50 kere diyorlar ki istemiyorum, istemiyorum. Hani bir açılın, yürüyeyim, istemiyorum. Bana bir kere zaten hayır imza vermeyeceğim dese ben kenara çekilirim. Bir daha da istemem. Israr etmem yani.
Gerçekten seven insanlar da böyle yaparlar. Bir de azıcık da gururun olsun ya. Sevmesen bile o kişiyi, karşımdaki kişi bana hayır vermeyeceğim imza falan istemiyorum dediği anda ben zaten gururumdan bile olsa zorlamam. Tamam vermezsen verme derim. Jennie burada bence haksızlığa uğradı. Çünkü satıyorlar yani onları store'dan satışa çıkardılar zaten o fotokartları. Jungkook'un bütün sektörü takip etmesi J-Hope, RM, Suga Blackpink konserine katıldı. Jungkook'un da en çok tabii ki takip ettiği gruplar arasında en çok konuşulan Blackpink üyeleri oldu. Ben çok mutlu oldum. Çünkü biliyorsunuz ki zaten yıllardır K-pop'u ilk keşfettiğim günlerden beri ben bu iki grubun işbirliği yapmasını istiyorum. Birlikte bir şarkı çıksın, bir şeyler olsun falan. Ve önceden etkileşim veriyorlarmış. Sonra herhalde linç yedikçe falan bırakmışlar. Çok etkileşim de vermiyorlardı. Neredeyse hiç vermiyorlardı. Çok memnun oldum. Çok sevdim. Jungkook'un böyle herkesi takip etmesi de hoşuma gitti. Konsere katılmaları da bence çok tatlı. Fandomlar belki birbirlerini yiyorlar yıllardır ama idollerin nezdinde böyle bir problem yok. Sonunda yani bir idolün çıkıp linçleri falan umursamadan herkesi takip etmesi benim çok hoşuma gitti. Destekliyorum. Bence diğer idoller de bu şekilde devam etmeliler ve herkes takip etmek istediği kişileri takip edebilmeli. Arkadaşlık kurmak istediği kişilerle arkadaş olabilmeli ve bunu bize gösterebilmeli diye düşünüyorum. Chen ve Subi'nin dayak açıklamaları. Çok tatsız bir şeye geçtim bu arada. Konuları öylesine sıralamıştım. Çok güzel bir konudan çok kötü bir yere geçtik. İkisi de bayisin biliyorsunuz. İkisinden de böyle bir açıklama geldi. Hem Chen'den hem Subin'den. Farklı iki şirket ama demek ki uygulanan tarifi aynı. Stajyerlik günlerinde daha çıkış yapmadan önce şiddet gördüklerini, dayak yediklerini anlattılar. Çok üzücü. Çünkü bu kişiler, bu idoller çok küçük yaşlarda, daha çocuk yaşlarda katılıyorlar bu şirketlere. Ve ne kadar aslında kötü şeyler yaşamışlar buraya gelene kadar. Şimdi geldiler ünlü oldular, gene kötü şeyler yaşıyorlar. Linçler yiyorlar, çok çalışıyorlar falan filan ama yapmış olabilirler ki dayak yiyecek. Çok üzücü. Yani anneleri babaları oraya emanet ediyor, gidiyor. Kimsesizler bir yerde. Üzüldüm. İkisine de çok üzüldüm. Sevmediğim, takip etmediğim insanlar da olsaydı gene üzülürdüm. Bir de ikisi de sevdiğim insanlar, ikisi de bahislerim falan. Üzüldüm tabii ki. Artık belli bir yere geldikten sonra güçlendiler ve daha rahat kendilerini ifade edebiliyorlar, yaşadıkları şeyleri paylaşabiliyorlar. Yıllarca kim bilir neler yaşadılar ama biz daha yeni yeni öğreniyoruz. Bunları konuşmaları da aslında iyi bir şey çünkü seslerini çıkartıyorlar ve insanlar da sektörde böyle şeyler olduğunu biliyorlar. Artık yeni gelen stajyerlere belki bu şekilde davranamazlar. Üzüldüm. Yani ne diyebilirim ki, çok kötü. Katıl butonuna tıkla, özel ayrıcalıklara hemen eriş. Ayun'un Golden şarkısındaki linci. Çok geride kaldık konularda. Ayun gerçi sürekli linç yiyor. Daha yeni, dün mü gördüm, bugün mü gördüm? Ben o videoyu da izlemedim ama bir yerde şarkı söylemişler. Yine sesinden dolayı linçleniyordu. Daha yeni yani. Güncelde de devam ediyor. Ben şöyle düşünüyorum. Biliyorsunuz ki ben Ayun'u çok seviyorum. Hatta benim bayisin diyebiliriz herhalde Ayun için. Bana çok yetenekli bir kız gibi geliyor. Şöyle bir sıkıntı var sadece. Bence şirket bazı şeyleri bilerek yaptırıyor. Dans konusunda da böyle olduğunu düşünüyorum. Bazen böyle çok fazla dans ediyor, bazen çok az dans ediyor falan. Bence bunda şirketin parmağı var. Şirket bilerek bence linçlenmesini istiyor ki gündem oluyorlar. Rage bait diyebiliriz bunun için bence. Onun dışında da Ayun'un sesi çok güzel. Ses rengi çok güzel. Sadece bazen birazcık kontrolsüz olabiliyor. Biraz daha kontrolü öğrenmesi gerekiyor. Biraz daha çalışması gerekiyor bunun üzerine. Onu anlıyorum. Yani insanların neden eleştirdiğini anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi yani ben bunun sebebinin bir şirketin böyle yaptırması olduğunu düşünüyorum. 2, daha tabii ki yaşları da küçük, daha gençler, daha yeni yeni öğreniyorlar bir şeylere. Çocukluktan genç kızlığa geçiyorlar yani. Sesleri de yeni oturuyor diyelim. O yüzden bir tık kontrol sıkıntısı var. Tiz sesler, Ayun'un sesi gibi olan sesler zaten bence birçok insana hitap etmeye de bilir. Çok fazla potansiyeli olan bir ses aslında. Bence insanların çoğu göremiyor bunu. Ben Ayun'un sesinin kötü olduğunu asla kabul etmeyeceğim. Daha kızlar çıkış yapmadan ben cover şarkısını dinlediğimde şok olmuştum ya. İnsanların haksızlık yaptığını düşünüyorum. Eksiklikleri, hataları olabilir. Ama her idolüm var. Kimse de kusura bakmasın. Yani kimse canlı şarkı söylerken ki yani kaç yıllık idollerim bile birçoğu Ayun kadar canlı söyleyemez. Ondan çok çok daha ünlü olan insanlardan daha iyi bir sesi var. Sesini kullanmayı biraz daha öğrenmesi lazım. Şöyle bir sıkıntı var. Ayun'a verilen partlar çok zor partlar. Belki daha normal kısımları söylese daha iyi söyleyecek ama öyle çok tize çıkması gerekiyor ki yapması zaten zor. O da etkiliyor. Yani şarkının hangi kısmını söylediğin de çok önemli. Bilmiyorum, ben haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Twice'ın çok geride kaldık. Victoria's Secret şovu. Chui hastaydı ve
Linç yedi o da. Sesi güzel geliyor muydu? Gelmiyordu. Kesinlikle. Güzel söyleyebilmiş miydi? Hayır, ama kız hastaymış ve bunlar tabii ki çok önceden belli olan programlar. O yüzden ben grip oldum, hastalandım, sesim kötü çıkıyor, tam o zaman ben gelmeyeyim diyemezsin. O konuda hak veriyorum. Ve zaten kabul de etmiş kendisi. Hani kötü performans sergiledim ama sebebi bu demiş. Yo, çok iyiydi, siz yanlış duydunuz demiyor. Şovda kızlar çok güzel görünüyorlardı. Güzel bir işbirliği oldu. Bu işbirliğinden sonra kızlar daha cesur giyinmeye başladılar ve güzel görünüyorlar. Ve ben şeyden de çok hoşlanmadım. Üyelerin seçilip götürülmesinden çok hoşlanmadım. Şey yapmışlar herhalde. Vokal, dans, görsel. Gio ve Nayeon'u vokal iyi olsun, şarkı iyi söylesinler diye, vokali güçlü diye götürmüşler. Momo dansı iyi olan birisi gitsin, dans temsilcisi olarak gitmiş. Churi de herhalde görsel temsilci olarak gitmiş. Öyle yorumladım. Diğer kızlara yazık değil mi gibi düşündüm. O açıdan yani keşke hepsi olsaydı. Üzerinden o kadar çok zaman geçti ki. McDonald's işbirlikleri. Kim böyle bir sponsorluk alsa linçleniyor zaten, biliyorsunuz ki. Bunun üzerinden de çok zaman geçti. O yüzden kafamda dağıldı birazcık. Söyleyeceğim şeyleri de unuttum muhtemelen ama ben idol olmuş olsaydım, böyle bir hassasiyetim olmasa bile, ki idollerin birçoğunun ben kültürsüz insanlar olduklarına inanıyorum. Yani hiçbirinin kolay kolay, tabii ki vardır aralarında, ama genel olarak hiçbir idolün haberleri takip ettiğini, savaşları, bilmem neleri, soykırımları takip ettiğini falan düşünmüyorum. Zaten eğitimleri de genelde sadece müzik ve dans üzerine ve çoğu doğru düzgün okulda okumamış insanlar. Senin benim kadar bunları bildiklerini zannetmiyorum. Bu bir bahane midir? Hayır. Ama yani bilmiyorlar bence. O yüzden de umurlarında olmuyor diye düşünüyorum. Bazı durumlarda şirketsel de mecbur kalıyorlar. Tabii ki yani sen bir şirkete bağlısın, bir sözleşmen var ve hatırı sayılır bir idol değilsen şirketin dediği şeyleri zaten yapmak zorundasın. Ama bazı idollerde de şöyle bir durum oluyor. Hep fanlar şey diyorlar. Bakın biz kuralları çiziyoruz. Benim idolüm kendi kurallarını kendisi koyuyor. Şirkete bağımlı değil. Kendi istediklerini yapıyor falan diye savunuyorlar. Sonra böyle bir işbirliği geliyor. Söylüyorlar ki ama ne yapsın? Şirkete bağlı. Kendisi kabul etmiyor ki. Oluyor. Yani bir karar verin. Fandom'a söylüyorum ama bunu. Bir şey söylüyorsan diğer konuda da aynı argümanı sunman lazım. Yani ya o idol çok şirkete bağımlı birisidir ve tek başına karar veremiyordur, ya da kendi kararlarını kendisi alabiliyordur. İkisi aynı anda olmuyor yani. Bir konuda öyle, bir konuda böyle, çok saçma oluyor. Dediğim gibi idollerin çoğunun zaten böyle bir şey taktığını zannetmiyorum. Kendisi konuyu önemsemiyor olsa bile şöyle nasıl düşünmüyorlar? Diyelim sen savaşı, soykırımı, onu bunu hiç takmıyorsun. Umurunda değil. Sen sadece parana bakıyorsun. Biliyorsun ki çok da büyük bir linç yiyeceksin bu işbirliğini yaparsan. Ve bazı idoller, yani çok büyük idoller için söylüyorum, oradan gelecek paraya ihtiyacın da yok senin. Bu kadar büyük bir nefreti niye alayım ki? Ben o şeyi yapmazdım gibi düşünüyorum. Biraz ama yine sanırım şeye bağlanıyor. Rage bait olayına bağlanıyor. Herkes linç yemeye çalışıyor ki linçle büyüyorsun. Herkes seni konuşmaya başlıyor. Sanırım onlar da böyle bir durumda alınan nefretten ziyade konuşulmaya mı bakıyorlar? Ne kadar seviyor insanlar gözüyle değerlendirip başarımı ona göre ölçüyorum. Birçok insan, hata yapıyorum bu arada burada. Yani konuşurken de fark ediyorum bunu. Birçok insan için başarının kriteri mesela takipçi sayısıdır, ne bileyim beğeni sayısıdır, kazandığım paradır falan. Benim için başarının kriteri ne kadar seviliyorum. O yüzden de şey gibi geliyor. İnsanlar beni sevmeyeceklerse ben niye bunu yapayım falan gibi düşünüyorum ama kimse öyle bakmıyor. Yani herkes parasına falan bakıyor. Garip geliyor bana. Geçiyoruz gene başka bir linç meselesine. Burada ama linçlere sona kadar katılacağım. Love Your W etkinliği vardı. Meme kanseri etkinliği vardı. İdoller katıldılar. Partiye dönüştü bu olay ve sonra çok büyük linçler yendi. Bu konuda söylenen her şeye sonuna kadar katılıyorum. Yani insanları linçleme taraftarı değilim ama bazen de yanlışa yanlış deyip sesini çıkarmazsan düzen değişmiyor. Ne zaman linçler yendi, ondan sonra etkinlik de zaten farklı açıklamalar yaptı. Böyle dönmeye, kıvırmaya çalıştı falan. Meme kanseri için yapılıyor. Etkinlik zaten baştan sona, yani organizasyon çöp. İdollerin dışında da organizasyon çok kötü yapılmış. Para toplandı mı toplandıysa ne kadar toplandı, nereye gitti o paralar? Yani onlar zaten karman çorman olmuş durumda. Onun dışında da kanser etkinliğine mesela su gibi alkol tüketilmesi. Yani normalde içiyor olabilirler. Bunda sıkıntı yok. İçmek isteyen içsin. Tabii ki iyi bir şey değildir alkol. Bırak kamu spotu. Ama böyle bir etkinlikte alkol tüketiyorsun. Bir gecede içmeyi ver. Bir gecede su iç yani. Ya da normal bir içecek iç. Orada alkol tüketilmek zorunda değil. Organizasyonun zaten problemi. Onun dışında oradaki idollerin de bir duruşu olmalı ya. Kusura bakmayın. Bu kadar para kazandırıyorsak, bu kadar onları takip ediyorsak, bu kadar seviyorsak
duruşunuz olmak zorunda. Fikir ayrılığı yaşayacağımız bir konu değil. Alkol orada olsa bile sen bireysel olarak da bir duruş sergileyebilirsin. İçmek zorunda değilsin. Karina falan çok linçlendi bunun için. Espo üyeleri zaten genel olarak çok linçlendi. Cizler falan ayakta duramıyordu. Sonra onun üzerine yok ayakkabısından böyle oldu falan filan diyenler de var ama yok. Bariz bir şekilde içmişler yani. Sarhoşluktan ayakta duramıyorlar artık. Savunacağım yerde ben bu insanları savunuyorum. Başka videolarda da bütün idolleri takip edeyim etmeyeyim. Haksızlığa uğruyorlarsa savunuyorum ama burada yani eleştiriler çok haklıydı. Karina'nın akım çekmesini istiyorlar. Yine organizasyon tarafından herhalde. Yapılan hareket şu. Bunu çekmek zorunda değiliz. Anlatabiliyor muyum? Yani hem organizasyona söylüyorum bunu hem de Espo'yu yöneten ekibe de söylüyorum. Üyelere de söylüyorum. Herkese söylüyorum. O akımı çekmek zorunda değiliz. Hadi diyelim akımı çektik. Şunu yapmak zorunda değilsin ya. Ya zaten meme kanseri etkinliği. Yani orada göğsünü göstermenin ne manası var? Başka bir şey yapabilirsin orada. Başka bir hareket. Tamam gene o akımı çek. Akımla alakalı bir sıkıntı yok zaten. Yine o akımı çek. Şunu yapma. Başka bir şey yap. Başka bir hareket koy. Çok garip geldi bana. Gerçekten çok garip geldi. Ve şey gibi. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler kafası gibi yani. Hani biz ünlüyüz, zenginiz. Her şey zaten bize akıyor. Aman siz de ne yaparsanız yapın falan gibi bir durum artık. Çok garip. Onun dışında etkinlikte çalan şarkılar. Of. Yani o nedir? Allah aşkına. Hiç kanser etkinliğinde çalınacak şarkı mı onlar ya? Hiçbir idolün çıkıp doğru düzgün kanserle alakalı aylık dışında görmedim. O küçücük kızlar çıkmış konuşma yapmış bir şeyler söylemiş. Diğer idollerin hiçbir doğru düzgün paylaşım yok, bir şey yok, lafı yok, konuşması yok. Bilmiyorum. Yani oraya partilemeye gitmişler gibi. Ve şey diyenler olmuş. Bu parti zaten after party hep yapılıyordu. Önceki senelerde de vardı. Siz kendi idollerinize söylemediniz. Şimdi bunlara söylüyorsunuz falan. Önceki senelerde de vardı. Eğlenmenin de bir dozu vardır. Yani tamam eğlenebilirsin, şöyle azıcık sallanabilirsin, müzik çalıyor falan. Hani zaten orada şey bir durum yok. Meme kanseri için para toplanıyor, evet kanser etkinliği ama hani oturalım ağlayalım gibi bir ortam yok zaten. Şarkı çalabilir o yüzden daha böyle neşeli geçebilir. Tabii ki kimsenin zaten moralini bozmayalım, kasvetli bir ortam olmasın ama eğlenmenin de bir adabı vardır ya. O adap çok aşılmış bence bu seferki etkinlikte. Yine organizasyonların problemlerinden bir tanesi. Kanser etkinliği yapıyorsun ama hiçbir kanser hastası ya da kanser hastası yakını falan filan yok etkinlikte. Saçma sapan bir etkinlik. Oradaki idollerin ben duruşunu da hiç beğenmedim. Herhangi bir parti gibi davranılmış. Tamam sektör belki çok fazla bir araya gelemiyor. Çok fazla idol yan yana gelip partileyemiyor olabilir. Bunun yeri bu değildi. Ben bu konudaki eleştirilerin hepsine katılıyorum. Çok sevdiğim insanlar da vardı orada. Hayal kırıklığına uğradım bu konuda. Ne kadar çok Aespa ile alakalı şey gelmiş. Jungkook ve Winter'ın iddiaları. İlişki yaşadıklarına dair biliyorsunuz ki iddialar dönüyordu. Ben buna inanmaya başladım. Çünkü çok fazla şey var. Ne bileyim dövmeleri falan. Sonra Jungkook sürekli kapatıyor. Winter daha son zamanlarda kapatmaya başladı. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Tabii ki. Kesin doğru diyemem. Ama kanıtlar da bir tık böyle bir kanıt gibi hissettiriyor gerçekten. O yüzden çok emin değilim. Ve bence çok garip bir durum da değil bu. Videonun başında da söyledim. Sevgili de olabilirler. Niye olmasınlar? Sevgili olsalar üzülür müyüm? Üzülmem. Çok sevinir miyim? Çok da sevinmem. Yani Aespa'yı çok yakından takip etmediğim için. Winter'a karşı nötrüm. Yani üzülmem de sevgili olsalar. Çok sevinmem de benim için ortada birisi yani. İddialar doğru mudur? Nasıl bileceğiz ki? Nasıl öğreneceğiz? Yani doğru olsa da bilemeyiz, yanlış olsa da bilemeyiz. Sıradan insanlar nereden öğrenebilir bunu? Şey videolar oluyor ya, shiplerin işte kanıtlarını falan bir araya getiriyorlar, video yapıyorlar. Ben öyle videolar izleyince hemen inanıyorum. Kim olursa olsun kanıt videosu izleyince bana her ship mantıklı gibi geliyor. O yüzden bunun da videolarını çok izlediğim için olabilir gibi geliyor. Olmayabilir. Konuşulacak bir konu değil benim gözümde. Sevgililerse Allah mesut etsin ne diyeyim. Aespa'nın linçlerinden devam ediyoruz. Yaptırdıkları estetikler Ning Ning'in atom bombası lambası ve kilo linci. Estetikler konusunda şunu söyleyeceğim. Bu linçleyeceğimiz bir şey değil bence. İsteyen istediğini yaptırabilir. Çok fazla estetik yaptırıyorlar mı? Yaptırıyorlar. Buna katılıyorum. Çok genç yaştalar bir de. Hani bu kadar estetiğe ne gerek var diye düşünüyorum. Ve bence estetiksiz halleri daha güzeldi. Şey düşünüyorum ben genel olarak estetik konusunda. Belli bir yere kadar estetik güzel bir şey. Gerçekten seni olduğunun en iyi haline getirebiliyor. Bir yere kadar vezir olarak ilerliyorsun. O sınır aşıldığında bence rezilliğe doğru gidiyor. Herkes için geçerli bu. Genel olarak estetik hakkındaki düşüncem bu. Bence çok abartılı olmayınca güzel oluyor. Mesela dudak dolgusu. Azıcık şişirdiğinde bence çok güzel görünüyor. Ama çok fazla şişirdiğinde, yani çok böyle estetik dolgu durduğu zaman
Bence hiç güzel olmuyor. Yani doğal hali bile daha iyi. Düşüncem bu ama bunun için linçlemem yani. Bana ne? Kendi yüzüne istediğini yaptırabilir tabii ki. Bunun yetkilisi ne benim, ne sizsiniz, ne başkası. Herkes kendi bedeninden sorumlu. Eğer tabii zorla yaptırılmıyorsa, şirket zoruyla yaptırılıyorsa o bambaşka bir mevzu. Yorumlarını görmek beni çok mutlu eder. Yazmayı unutma. Atom bombası yanması yani evet linçlenebilecek bir şey. Hoş değil tabii ki. İnsanların yaşadığı acılarla böyle dalga geçilmesi. O niyetle paylaşılmış bir şey mi bilmiyorum. Ama o niyetle olmasa da neden atom bombası şeklinde bir lambam olsun? Hadi aldım. Neden böyle bir şey paylaşayım? Hoş bulmadım. Onun dışında kilo videosu Ning Ning'in eleştirilmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Bunun altına da şey diyeceksiniz. Ama aslında peşinde başka bir şeyler söylemişti. Peşinde istediği kiloda olsun demişti. Yok bilmem ne demişti. Sağlıklı olun demişti falan. Hayır. Önemli değil. Yani tabii ki cümlelerin sonu da önemlidir. Ama bazen de bazı şeyler vardır. Sonunda ne dersen de o az önce söylediğin şeyi unutturamazsın. Ne şekilde verilirse verilsin. Çok yanlış bir tepki. Kızın güldüğü kilo, bu arada benim hedef kilom oldu. O kadar çok kilo aldım ki kızın dalga geçtiği kiloya inmeye çalışıyorum şu an. Ve şunu da anlamıyorum. Yani Ning Ning zamanında kilosu yüzünden çok linçlenen birisiydi. Ve ben karşı çıkıyordum o zamanlar. Çünkü sağlıklıydı. Çok güzeldi. Hala güzel, o ayrı. Linçlenecek bir kilosu zaten hiçbir zaman olmadı. Sağlıklı bir vücudu vardı kızın. Linçleniyordu ve ben üzülüyordum ve savunuyordum. Şimdi sen o yollardan geçtin. Neden kiloyla alakalı bu kadar tetikleyici bir cümle kuruyorsun? Neden gülüyorsun? Tamam belki niyetin dalga geçmek değildir. Ama yine de bu kadar çok kitlesi olan bir insanın, hele ki kendisi de böyle bir yoldan geçtiyse daha dikkatli cümlelerini seçmesi lazım. Tepkilerini ona göre vermesi lazım diye düşünüyorum. Ve bu arada kilo hakkında tetikleyici şeyler paylaşan tek kişi Ning Ning de değil. Onun da farkındayım. Bu sıradan bir yemek paylaşımından ya da sıradan bir tartıdaki kilosunu çekip atma paylaşımından daha kötü bir şey. Çünkü orada gülüyor yani ve dalga geçer gibi gülüyor ve bunun üzerine ben çok iyi niyetli de olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Bunun üzerine linç yiyor. Daha sonra story paylaşıyor. Umursamadığını belli eden bir story atıyor. Orada belki gerçekten şaka yapıyordun ya da başka bir şey gülüyordun ya da yanlış anlaşıldın falan filan olabilir. Madem üzerine neden böyle bir paylaşım yapıyorsun? Yanlış anlaşıldığını söyleyecek bir paylaşım yapsana, kendini aklasana orada. Biri üzerine yani ne derseniz deyin diye paylaşım yapıyorsun. Senin de canın yanmış aynı konuda. Neden şimdi aynısını başkasına hissettiriyorsun? 2 tane iğne yaptırıp zayıflayan ve sağlıksız derecede zayıflayan insanlar da kendilerini artık böyle bir guru gibi görmeye başladılar. Üstün görmeye başladılar zayıf oldukları için. K-pop'ta şu an genel olarak dünyada da böyle bir güzellik algısı oluştu ama K-pop'ta şu an o kadar zayıf idoller var ki. Ve bu zayıflık güzel zayıflık olan zayıflık değil. Hasta zayıflık. Belli noktadan sonra fazla kiloda hastalıktır. Fazla zayıf olmak da hastalıktır. Anoreksiya diye bir hastalık var ve bundan hayatını kaybetmiş olan insanlar var. Bunu yıllarca çekmiş olan ve sonradan yaşadıklarını anlatan bir sürü insan var. Çok aşırı zayıf olmak marifet değil yani. Bu da bir hastalık. Bizim görmediğimiz kim bilir neler oluyor. Ne ilaçlar içiyorlar, ne bakımlara giriyorlar, ne kadar hastanelerde geziyorlar. Bazı kızlar var şu an K-pop'ta idol olarak gördüğümüz. 2 boyutlular ya. Kızlar anoreksiya, gerçekten hastalar yani. Sistem bize çok güzel bir şeymiş gibi gösteriyor artık. Her zaman baştan beri zayıflık zaten bir güzellik algısıydı. Ama şu an içinde bulunduğumuz durumda zayıflık değil güzellik algısı. Şu an herkes anoreksiya olmaya çalışıyor. Ve bize allayıp pullayıp gösterdikleri için, arka planını göstermedikleri için ve o kızların da tabii ki giydiği kıyafetler, saçları, makyajları estetikler de oluyor. Mesela yüzleri hiç incelmiyor. Vücutları ne kadar zayıf olursa olsun. Çünkü orada dolgular var, onlar var, bunlar var. Gerçek sıradan bir insanın hayatını biz görmediğimiz için bize sanki aşırı zayıflık güzel bir şeymiş gibi gelmeye başlıyor ama sıradan bir kız o kiloya düştüğünde öyle görünmeyecek zaten. Görünüşü de öyle olmayacak. Onlar gibi makyaj yapılmayacak. Onlar gibi dolgular basılmayacak yüzlerine. Kızların vücutları incecik ama göğüsleri var. Nasıl olabilir? Yani o kiloya düşsen zaten dümdüz olursun. 10 yaşında bir kız mesela. Oturuyor bunları izliyor. İzlemeye geçtim. İdollerinin paylaşımlarını görüyor. Mesela Ning Ning'in o lafını görüyor. 50'li kilolara obez muamelesi yaptığını görüyor mesela. Ne oluyor? O küçük çocuktaki benlik algısı bozuluyor. Diyor ki demek ki bu kilolar çok fazla. Benim iyice zayıf olmam lazım. Benim 30'lu kilolarda, 40'lı kilolarda olmam lazım. Sağlıklı bir şey mi? Değil. Ama o çocuk onu nereden bilsin? Böyle bir laf eden bir insanın da yeme bozukluğu vardır zaten bence. Ning de şu an
Ben bilerek söylediğini düşünüyorum o lafı. Paylaşımından da sonra. Ama kendisinin de sağlıklı düşünemediğini düşünüyorum. Bu sektörün içinde ve bu yaşadıkları bu yediği linçler falan filan. O da kendi içinde zayıf olmayı marifet, yani çok zayıf olmayı, zayıf olmaktan kastım sağlıklı dereceden bahsetmiyorum. Ekstrem şekilde zayıf olmayı marifet sandığı için ve onda da artık bir yeme bozukluğu geliştiği için böyle görüyor ve böyle anlatıyor diye düşünüyorum. Onun da bakış açısı sağlıklı değil bence. Bizim hedefimiz ideal kilomuzda olmak. Ve bu ideal kilo da zaten kişiden kişiye değişir. Yani sizin boyunuza bağlıdır, yaşınıza bağlıdır. Bir sürü bunun parametresi var. Yani gidip şey değil, kız dediğin 45 kilo olmalıdır gibi bir şey yok yani. O kızın boyu da önemli. Şimdi benim 45 kiloki halimle 1,80 boyu olan kızın 45 kilo olduğunu düşünsenize. İkimiz asla aynı değiliz yani. O tabii ki benden daha kilolu olacak. Sadece bir sayıya indirgeniyor. Bu da doğru değil. Çen'in Türkiye'ye uğraması. Tatlış bir konuya geçiyoruz. Bunu hiç konuşmamışız. Ne kadar garip. Aslında çok önemli bir konuydu benim için. Sen Türkiye'ye uğradı biliyorsunuz ki geçerken. Sonra burada bir şeyler yedi. Menemen falan yedi. Öncelikle sevindim. Bizimle alakalı bir şey paylaşması tabii ki beni mutlu etti. Umarım kalıcı şekilde de gelirsin. Umarım konsere de gelirsin demek istiyorum. Videonun başında da bu dilekle başlamıştım. Sonunda da bu dilekle devam edeceğim. Baklavanın bize ait olduğunu öğretebildik beyefendiye. Ve menemen yemişti. Daha önce bu arada gözleme falan da paylaşmıştı. Döner falan yemişti. Ay canım benim. Ah be, birlikte bir döner yemek var bir hayalimiz. Çeni buldum. Bir de birlikte döner yiyeceğim. Ama böyle bir hayalim var. Döner de bu arada en sevdiğim şeydir. Hayatımda gördüğüm en kötü menemendi. Ben beğendiğini zannetmiyorum. Ben öyle güzel menemen yaparım ki. İşte aklı olsaydı gelirdi. Gelirdi Bursa'ya. Benim menemenim yerdi. Ama aklı olmadığı için gitti havaalanında kim bilir ne kadar para bayıldı ve dünyanın en kötü menemeniydi. Hayatımda gördüğüm en kötü menemendi ve ben çok severim normalde. Buraya bilir zaten. Uğraması çok büyük bir mesele değil de hani gelmişken de paylaşım yapması falan hoşuma gitti. Biz de işte zavallı gariban gariban stayler olarak böyle şeylerden mutlu oluyoruz. Ne yapalım? Etkileşim mi var? Geldikleri mi var? Yok. Maksimum etkileşim. Buna da şükür. Ve son konumuz. All Day Project'in para ile ödül alıyor iddiası. All Day Project bir anda çok patladı. Çok büyük bir çıkış yaptılar ve ödüller aldılar. Çok önemli ödüller de aldılar. Hatta idollerin tepkisi falan da çok konuşuldu o dönem. Grubun içindeki üyeler de ünlü insanlar, nüfuzlu insanlar falan. İnsanlar şey demeye başladılar. Bunlar parayla satın alıyorlar. Yani ayarlıyorlar ödülleri. Hakkıyla kazanmadı grup falan. İftira atamam tabii ki. Nereden bileceğiz? Aldılar mı almadılar mı? Hiçbir zaman bilebileceğimiz bir şey değil. Grup çok patladığı için ödül almaları normal. Ama aldıkları ödül herkesin alabileceği bir ödül değildi. O da birazcık şaibeli geldi bana. Bir şeyler dönmüş olabilir. Bence zaten ödül törenlerinde böyle ara ara belki de sık sık şaibeler dönüyordur diye düşünüyorum. Ben çok törenlere güvenmiyorum. Çok fazla ben şeylere de güvenmiyorum hatta. İzlenme, dinlenme sayılarına da çok güvenmiyorum. Bence artık günümüzde her türlü oyun yapılıyor. Benim için kriter şudur. Ben bir şarkıyı beğendiysem beğenmişimdir, beğenmediysem beğenmemişimdir. Diğer insanların ne düşündüğü beni alakadar etmiyor. Yani ben hiç kimsenin beğenmediği bir şarkıyı da beğenip dinleyebiliyorum. Ya da herkesin beğendiği bir şarkı beni sarmıyorsa da benim için kötüdür, dinlemem yani. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Çok uzun olduğuna eminim. Kısaltmaya çalışırım. Ama neredeyse bir yıldır izlemediğiniz için belki özlemişsinizdir. O yüzden uzun da bırakabilirim. Eğer istiyorsanız hep bunu söylüyorum ve yapmıyorum. Yapacağım. Gerçekten yapacağım. Tepki videolarını azaltıyorum. Gittikçe daha da azaltacağım. Tepkiden ziyade diğer şeylere yöneleceğimi zaten çok uzun zamandır söylüyorum. Yapamıyorum. Ve bana soruyorsunuz hani yapacaktın, bekliyoruz falan diye. Merak etmeyin. Artık yapıyorum. Çok fazla ara vermemeye çalışacağım. Konular hakkındaki düşüncelerinizi de tabii ki aşağıya bekliyorum. Biliyorsunuz ki her zaman kendi düşüncelerimi söylüyorum ve bu videoda çok tartışmalı konu vardı. Benim de hak verdiğim eleştiriler vardı. Yalan mı söyleyeyim yani? Haksız buluyorsam haksız diyorum. Savunulacak bir nokta varsa savunuyorum. Bunlar da benim düşüncelerim. Katılırsınız, katılmazsınız. Katılmanızı da beklemiyorum bu arada. Yani herkesin oturup çok güzel konuşun demesini beklemiyorum. Siz de aynı fikirdeyseniz ancak bunu yapabilirsiniz. Değilseniz fikir ayrılığı normaldir. Umarım bizim için çok fazla tartışma yaratacak bir video olmamıştır. Her tarafında tutuldu bu arada. Başka format fikirleriniz varsa, Afra şunu da yap dediğiniz başka videolar varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Tepki dışında. Tepki isteği çok fazla almıyorum. Çünkü zaten çekeceğim şeyler belli. Ama daha farklı formatlar isterseniz onları denemeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.